Parthenon Tapınağı. Parthenon, Yunanistan'ın Atina Akropolü'nde bulunan ve M.Ö. 5. yüzyılda Antik Yunan mitolojisinde tanrıça kabul edilen Athena'ya adanmış eski bir tapınaktır. Parthenon, Yunanlıların Pers İmparatorluğu işgalcilerine karşı kazandığı zafer gününde inşa edildi. Parthenon kelimesinin kökeni, bakire, evlenmemiş kadın anlamına gelen Yunanca Parthenos kelimesinden gelir. Bu kelime, Athena'nın tapınağının adı olarak kullanıldı. Çünkü bu tapınak Athena'ya adanmıştı ve Athena da bekar kızların tanrıçası olarak kabul ediliyordu. Çoğu Yunan tapınağı gibi, Parthenon da şehrin hazinesi olarak hizmet ediyordu. Tapınağın inşaatı, M.Ö. 447'de Delos Deniz Birliği'nin gücünün zirvesinde olduğu dönemde başladı. M.Ö. 438'de tamamlanan inşaatın dekorasyon çalışmaları ise M.Ö. 432 yılına kadar devam etti. Tapınak bir süre, daha sonra Atina İmparatorluğu'nun olacak olan Delos Birliği'nin hazinesi olarak kullanılmıştır. Milattan sonra 6. yüzyılın sonlarına doğru Parthenon, Meryem Ana'ya adanmış bir Hristiyan kilisesine dönüştürüldü. 15. yüzyılın ortalarında ise Osmanlı fethinden sonra cami haline getirildi. 1687'de Venediklerin yaptığı Akropolis kuşatması sırasında Osmanlılar burayı mühimmat deposu olarak kullanırken Venedikler burayı bombalamışlardır. Ortaya çıkan patlamalar sonucu ise Parthenon ciddi zarar görmüştür. 1800'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun Britanya Büyükelçisi Lord Elgin, tapınağı süsleyen birçok heykeli çıkarmış ve İngiltere'ye götürmüştür. Elgin Mergus diye bilinen bu eserler, günümüzde Londra'daki British Museum'da sergilenmektedir. Tapınak, Mimar Iktinus ve Kalikrates tarafından tasarlanmış olup, şehrin koruyucu tanrıçası kabul edilen Athena'ya adanmıştır. Parthenon, Dor tarzında sütunları ve süslü heykelleriyle dikkat çeker. Parthenon'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de, ünlü sanatçı Fidas tarafından yapılan Parthenos heykelidir. Bu heykel, altın ve fil dişiyle süslenmiş dev bir heykeldi. Ne yazık ki orijinal heykel ve tapınağı süsleyen birçok heykel, tarih boyunca kaybolmuştur. Naos denilen kutsal iç mekanda, çatıyı destekleyen U biçiminde iki katlı sütun sıraları, Dor üslubundaki dış sütun sıralarından farklı olarak iyon düzenindedir. Tapınağın kısa tarafında 8, uzun tarafında 17 sütun bulunur. Hasar ve değişikliklere rağmen, Parthenon, Antik Yunan mimarisinin sembolik bir örneği olarak kalmıştır ve Antik Yunan medeniyetinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilmiştir. Bir dünya mirası alanı olan Parthenon, Yunanistan'da popüler bir turistik mekan olarak bilinir. Parthenon'un kalan unsurlarını koruma ve restore etme çabaları devam etmekte olup, Elgin Merbus'un Yunanistan'a iadesi konusundaki tartışmalar uzun yıllardır devam etmektedir.